arkadaşlar nasılsınız, iyi misiniz? Ünlü sanatçı, Türk sanat musikisinin değerli ismi ve yazar arkadaşımız Onur Akay ile birlikteyiz. Onurcuğum hoş geldin yayınıma. Hoş bulduk Bilal abicim. Ben de magazin dünyasında 49 yıl emek vermiş çok değerli gazetecimiz, duayen isimlerinden Bilal Özcan'la buluşmanın mutluluğu içindeyim ve sizin değerli izleyicilerinizle hepsini özledim. Bir hafta aradan sonra herkese sevgiler, saygılar, selamlar benden. Çok teşekkür ederim. Herkese selamlar. Türkiye'mizden ve yurt dışından, dünyanın her yerinden bizi izleyen, şimdi yazdı Arjantin'den Rosalia arkadaşımıza da hoş geldiniz diyoruz. Herkese merhaba. Banu her zamanki gibi yine ilksin Banu. Bilal abi nasılsın? Ben iyiyim. Teşekkür ederim diye o zarafetinle her seferinde mesajını koyuyorsun. Çok teşekkür ederim. Andorra'dan Emi Guller. Merhaba Emi Guller. Hola. Hola Emi Guller. Andorra'dan bizi her yayınımızı kaçırmadan takip ediyor, izliyor. Sıla Deveci burada, Gülsener burada, Çiğdem burada ve haftada bir görebildiğimiz Onur Akay burada. Sevgili Onur, Evet. Akçay'la İzmir arasında gidip geliyorsun değil mi her hafta? Aynen öyle Bilal abicim. Pazartesi, salı buradayım. İşte köşe yazılarımı yazıyorum. Roman üzerinde çalışıyorum. Akçay'dayım. Çarşamba'da Akçay'dayım. Çarşamba canlı yayınımızda oluyoruz. Perşembeden sonra stüdyo çalışmalarım var. Ramazan'da özel gece sahne zaten olmuyor. Stüdyoya ayırdık biz de. İzmir'de pazar gününe kadar da orada oluyorum. Çalışmalar yapıyoruz. Evet, hafta içinde İzmir'e gidiyor. Çarşambadan sonra Onur Akay, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar İzmir'de stüdyo çalışmaları yapıyor. Ve sonradan 3 günde evine Akçay'a geliyor. İşte o arada biz de fırsat yaratıyoruz kendisiyle ve bu canlı yayını yapıyoruz arkadaşlar. Bu ne kadar böyle Sonra da devam İstanbul edecek? başlayacak. Orada da stüdyoda işlerimiz olacak. İşte single çalışmasının klip çekimleri, çekimler hepsi böyle günleri ayarlayacağız. İnşallah biraz böyle rahat olunca yine boş günü olursa Bilal Özcan TV'nin başka bir günde de buluşuruz inşallah Bilal abicim. İnşallah senin işlerin yoluna girsin. Ondan sonra buluşuruz. Bu arada yayına girerken son dakikada Sezen Aksu'dan sevgili açıklaması geldi. Sevgili veterinerle aşk yaşıyor iddialarıyla bir açıklama geldi. O konuyu biraz sonra konuşacağız arkadaşlar. Yine yayına girerken son dakika İrem Derici ayrıldım, bıraktım o adamı, ayrıldım, fotoğrafları sildim dedi. O konuyu da konuşacağız. Hep yayına girerken son dakikada ama onların hepsinden önce Afra ve Mert'i konuşmayacağız. Onları daha sonra konuşacağız. Biliyorum merak ediyorum. Afra ve Mert'le ilgili taze haberlerle geldi Onur Akay. Ama yine Onur Akay'ın bir bombası bugün bütün basında yer aldı. Onur Akay, Kıvanç Tatlıtuğ ne yapıyor? Ayrılıyor mu gerçekten? 2023 yılında da böyle bir şey yaşanmıştı Bilal abicim. Yani şöyle çok sağlam kaynak benim edindiğim çok yakın çevre diyeyim yani artık isim de veremeyiz de yine çok böyle yakın dostu da diyebilirim. İşte benim de tanıdığım. Aralarında böyle bir sorun olduğunu ve boşanmaya karar verdiklerini belli bir süre ayrı birlikte de gitmişler hatta Bodrum'a. Ben de sordum birlikte de gittiler dedim. Bodrum'daki evin tadilatı ile ilgili diye açıklama yapmışlar basına ama daha sonra Kıvanç Tatlıtuğ yalnız dönmüş diye bana söyledi. Ve de belli bir süre işte böyle evleri ayırmayı düşünmüşler. Yani aralarında bir sorun var Bilal abicim. Daha önce aşmışlardı, inşallah yine aşarlar. Sevgi kazansın diye yazmıştım zaten bu sefer de. Çünkü çocukları var, bir de yakışan çift. Bütün sosyal medyada da yazmış, herkes de üzülmüş. İnşallah
Büyükler de devreye girmiş. Bazı yakın dostları, çevreleri de devreye girmiş. Ee, yani Kıvanç Tatlıtuğ da Başak Dizer'i çok seviyor. Başak Dizer'in de çok sevdiğini herkes biliyor. İnşallah aşarlar diye ben buradan umuyorum, yani diliyorum. Evet. Dün de bana bir dostum sordu, reklam dünyasından, reklam piyasasından. Kıvanç Tatlıtuğ'la eşinin arasında bir sorun mu var filan diye. Yo, gayet iyiler. Hafta sonu Bodrum'dalardı dedim ben de. Sordu ve nedenini yazmadı, detayını söylemedi. Ben de sormadım. Demek ki Biraz yoğundum. Demek ki camiada da biraz duyulmuş herhalde. Evet, Dün daha belli değildi yani. Ben yazmamıştım. evet, Belliydi de ben yazmamıştım. Ben geç saatte yazdım. Yani işte yatmadan önce falan bir paylaşım yapmıştım sosyal medyada. evet. Çünkü kaynak sağlam olunca, böyle çok çok yakın bir çevre olunca, ben de magazin değeri de var tabii bunun. Hem de şöyle bir de çok da ben de çiftleri seviyorum. Ayrılmamalarını istiyorum. Öyle diledim zaten yazarken de. İnşallah düzelir. Onu dilemek için yazdım. Belki bu yazılar da onlara destek olur, değil mi? Tekrar düşünürler, tekrar Olabilir tabii, e, tabii, tabii, tabii. Olabilirler, olabilir. Ayna tutuyoruz biz aslında. Yani tabii. onlara hem ayna tutuyoruz hem de, hayranlarıyla aralarında, sevenleriyle aralarında köprü oluyoruz. Şimdi sevenleri Tabii, bu gerçeğin farkına vardılar bu haberle ve, her iki tarafa da şimdi "Aman yapmayın, çocuğunuz var." neler filan yazıyorlar neler. tabii, yorumlar İşte o yazıyor. da etki ediyor insanlara. Tekrar düşünmelerine sebep oluyor. Aynı şekilde geçen yazılarımda, birkaç gün önce yazdığım yazılarımda e, Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'le ilgili yazılarımda Bilal abicim, Mert'in yeni dizisiyle ilgili bir şeyler yazmıştım. Şimdi konuşacağız program sonunda. Tekrardan masaya yatırmış kanal benim yazım üzerine, herkesten gelen tepki üzerine. Yani onları anlatacağım biraz sonra. Yazıların etkisi var Bilal abicim, canlı Olmaz mı? yayınlarımızın. Olmaz mı? Bu arada ben yine yazı yazmaya başladım. Onur Akay. Öyle mi? Bir süre ara vermiştim. Canım sıkılıyor, ara veriyorum. Sonra ya diyorum, olur mu öyle şey? Niye ara veriyorsun? Yine yazmaya başladım. Bugün en son yazım Can Yaman'la Can Yaman'la ben barıştım. Yani ben barıştım. Can Yaman bilmiyorum barışır mı benimle? Çok uzun süredir ona dargındık. Aşağı yukarı 5-6 senedir Can Yaman'ı çok sert eleştiriyordum ama bugün onun İspanya'dan Sanremo'ya gelip o festivalde sahneye çıkarılması İtalyanlar tarafından Rai Televizyonu'nun canlı yayında Rai Evet, Televizyonu'nun Can Yaman'ı e, şovun bir parçası olarak değerlendirilmesi. Sanremo Festivali 1951 yılından beri yapılıyor tabii, ve dünya çapında önemli bir müzik festivali. Sadece İtalya'da değil. E, Can Yaman bugün o festivalin rengi olarak İtalyanlar tarafından İspanya'da dizi film çekiyor İspanyolca, biliyor musun adamı? Adam Can Yaman çılgın ya. Çılgın ya. çok. Özel hayatında bir yaramazlık yapmasa, yani taşkınlıklar yapmasa olağanüstü bir adam gerçekten. Bak bundan 3 sene evvel İspanyolcaya kafayı taktı. İspanya'da büyük bir sevgi görünce kendisine karşı İspanya'da dizi film çekmeyi kafaya koydu ve bunun için ne yapması lazım? Öncelikle İspanyolcayı öğrenecek. Tabii. Bir sevgili yaptı, model, manken, İspanyol. İtalya'da buna yüz yüze gitti geldi kız İspanyolcayı öğretti. Adam sular seller gibi İspanyolca konuşuyor. İspanya'daki yapım şirketi İspanyolcayı öğren gel sana kapılarımız açık diyen bununla kontrat yaptı. Diziye başladılar. Şu anda İspanya'da dizide çağırdılar Sanremo'ya, İtalya'ya. Biliyorsun Sanremo Monte Carlo'dan biraz ileride Nice'le Nice Havalimanı'na iniyorsun Güney Fransa'da. 40 dakika sonra Sanremo. Geçti Sanremo'da açılışı yaptı dün gece müzik festivalinin ve orada Tarkan'ın şarkısını söyledi. Ya, İtalyan sunucuyla beraber. Ya müthiş şovlar, müthiş olaylar. Rai televizyonu yayınlıyor Sanremo Festivali. Devlet
kanalı TRT gibi ve Sandokan dizisini de Rai yayınlıyor. Rai çekti. Rai için çekildi. Sandokan şu anda oynuyor ve çok beğeniliyor. Yani Can Yaman hakikaten alkışı hak eden bir yerde şu anda gerçek Tabii, anlamda. Fakat tabii. fakat Mikonos'a tatile gidiyor. Yolda elinde balon gezen turistlerin gece sigarayla balonlarını patlatıyor. Arkalarından dolanıyor tek tek. Hatırlarsın o videoyu filan. Değil mi? Tabii. Yani Hatta kendisi bir hayranının telefonunu mu fırlatmıştı? evet, evet. Evli bir kadınla mesela kocasının elinden alıyor, aşk yaşıyor filan. İşte İtalya'daki rezalet. Ya bunları yapmasa hakikaten değil mi? Yani Din de nasıl değiştirdi. O kendi tercihi tabii. Ona bir şey diyemeyiz. diyemeyiz. Ve de yalanlamadılar da bütün gazetelerde, basında, medyada çıktı benim köşe yazım Bilal abicim. Demek ki kabul ediyor yani. Doğru, E, doğru. Doğru yazmışlar. Değiştirmiş. Doğru Tabii. yazmışlar. Ben önemli bir kaynaktan bilgi almıştım. Çalışkan, gurur verici ama hem Tarkan da e, ne kadar dünyada böyle bizi temsil ettiğini gösteriyor. Hem de oyuncularımızın da Can Yaman'da bir de bütün oyuncularımızın en başında gelen bir şöhrete sahip, çalışkanlığı var. Hepsinden daha farklı çalışıyor. Ama o şımarıklılığı da var maalesef ki. Eskiden yoktu o şımarıklılığı. Daha böyle çok fark edilmeden Bilal abicim. Daha ağır. Hatta avukatlığa bile böyle dönmeyi düşünen, fazla dizilerde ön plana çıkamamıştı biliyorsunuz. Birdenbire Demet Özdemir'le oynadığı diziyle çok büyük kitlelerce Evet. tanındı. İmajı çok güzel oturdu. Hem imajına çalıştı senelerce, kendini değiştirdi. Spor olsun, fiziğine o yatırım yaptı. Diline, eğitimine yatırım. Zaten eğitimli biriydi Aynen. Bilal abicim. Ve de çok da zeki biri olduğunu ben biliyorum. Hemen her şeyi Doğru. kavrayabiliyor. Zaten o küçükken de çok şeymiş. Böyle düz duvara tırmanır yani çocuklar. Evet, Ee, evet. Ne deniyordu onlara böyle? Haylaz. Hiperaktifmiş. Ondan dolayı da hiperaktiflik de varmış. Hala da işte onun kalıntıları devam ediyor. Ben de düz duvara tırmanırmışım Öyle gerçi. mi? Bir gün TGRT diye bir kanala bağlanmışlardı da bizim küçüklüğümü bilen komşularımız anlatmışlardı benim muzurluklarımı canlı yayında sen 90'lı yıllarda. Hadi ya. Yani sonradan tabii ağırlaşabiliyor insan ama Can Yaman biraz daha hala o kıvama tam net gelmedi fakat ben de gurur duydum izleyince. Kuzu kuzuyu da duyunca eğlenceliydi. Eğlenceliydi, evet. Ve orada şeye katılan gece festivale onur konuğu olarak davet edilen bu Sandokan dizisi 70'li yıllarda da çekilmişti. Daha önceki versiyonu. Hintli bir aktör, çok ünlü bir aktör. Onun elini öpüyor saygıyla Can Yaman. Sandokan'ı 70'li yıllarda oynayan Hintli aktörün elini öpüyor filan. O da İtalyan basınında yer aldı bugün. Ben de kullanmıştım Evet. dizilerde filan. Ama Bilal abicim Evet, bir tane film olsun senede hiç değilse Türkiye'de yapım yapması gerekir diye düşünüyorum ben. Yani tamam orada dizilerde oynuyor ama Türk sinemasına bu şöhretiyle gençken başrol oyunculuğu jön olarak çekeceği yapımlar, projeleri kaçırmaması lazım. Yaşı ilerliyor insanın çok çabuk. Daha sonra baba rollerine kalır. Sinemada adının geçmesi önemli. Sadece diziyle ileride kuşaklar oyuncuları tanıyamayabilir. Dizi gidiyor, kalıcı değil. Sinema, film kalıcı olan. doğru söylüyorsun, doğru söylüyorsun. Çok zannetmiyorum gelip burada film çekeceğini. Eee, Pek zannetmiyorum. Korkuları da var, şimdi endişeleri de var. Var. Gözaltına alındı ya uyuşturucu meselesinde Tabii basın dolayı. da biraz ona böyle, o tabii o başlattı yani. Basına ters gitti, sorunlar yarattı. Evet, Muhabirler de ona biraz böyle tepkililer, magazin muhabirleri biliyorsunuz. aynen. Düzelir inşallah. Ama çeksin bence. Yani e, Evet, böyle boş bırakmaması lazım. evet. Bu uyuşturucu operasyonları ile ilgili Kasım Garipoğlu'nun Yalısı'nın
temizlikçisi Yağmur Uçkun ifade verdi. Evet. Bu Yalısı'nda uyuşturucu partileri düzenlenen iş adamının temizlikçisi. Diyor ki bu ifadesinde partilere katılanların isimlerini soruyorlar. Kimleri hatırlıyorsunuz diye. Şevval Şahin'in adını veriyor. Şevval Şahin biliyorsun Londra'dan dönmedi. Devlet onu, adalet onu çağırdı. Evet. Yakalama kararı da çıkarıldı hakkında. Gel burada ifadeni ver, saç örneği, kan örneği ver. Hakkında ihbarlar var diye gelmedi. Annemin evini taşıyoruz filan bir şeyler Dedi. dedi. Geleceğim dedi, gelmedi ve orada hayatına devam ediyor. Aynı zamanda İngiliz pasaportu var, İngiliz vatandaşı. Herhalde ona güveniyor. Şevval Şahin'in ismini verdi. Deren Talu'nun ismini verdi. Bu anneleri her fırsatta kızlarının masum olduğunu, kızlarının işte adeta İlaç kullandığını. pürüpak olduğunu, sadece işte ilaç kullandıkları için İlaç. böyle evet yanılgılı raporlar, tetkikler çıktığını filan söylüyordu ama uyuşturucu Yine partilerinde ismi geçti işte Bilal abicim. Yani ateş olmayan yerden duman çıkmıyor maalesef. Bir de şöyle evet, ama Bilal abi, ben onu kesin öğrendim. Yani bu konuya çok yakın birinden kesinlikle ilaç ayrı çıkıyormuş. Kesinlikle ilaç maddesi karışmazmış. bravo. Yani böyle bir yanlışlık olmazmış yani. Öyle ilaç deyip de işte algı yaratıyorlar. Hani takipçilerine biz temiziz diyorlar ama öyle bir şey yokmuş yani. Tabii algı yaratıyorlar. Yaratabildikleri kadar iki kişiyi etkileseler onları Tabii. kar biliyorlar ama gerçekler hiçbir zaman gizlenemez. Nerede bu Deren Talu? Yoklar ortada. Çıkıp konuşsunlar, savunsunlar kendilerini. Bak sabahleyin bütün medyada yer aldı. Dün sabah yer aldı. Dün sabahtan beri burada arama Evet. motorlarında çıkıyor bu haber. Deren Talu'nun ismi ama hiçbir düzeltme, hiçbir yalanlama yapamadılar şu saate kadar. Bilal abicim şimdi ne kadar rahat değil mi? Herkesin kendi televizyonu, herkesin kendi kanalı diyeyim. Evet, Herkesin kendi sosyal medyası var ve anında bir şeylere karşı yalanlayabiliyor. Yalan olmasa da yalanlıyorlar. İşte bu algı için. Tabii burada da bunu gerçek sağlam kaynaklardan duyan basın mensupları için de kötü oluyor. Ama tabii bazen de onların da haklı yanları olabiliyor. Yanlış duyumda alan e, gazeteciler olabiliyor ama eskiden ne kadar zormuş. Yani bir haber bütün magazinde dönüyor. Sonra bir hafta sonra röportaj yapacaksın da öbür hafta kendine anlatacaksın. Daha da eskisi daha da zor. Dergiler dönemi. E, bir daha röportaj vereceksin ya da haberi düzelttireceksin. Zeki Müren hiç haberi düzelttirmezmiş bir daha gündeme gelmesin diye. Onu o gün okuyan okudu, okumayan okumadı dermiş. tabii doğru söylüyorsun. Aynen öyleydi. Tekzip yaptırırlardı mahkeme kararıyla. Tekzip Evet, çıkartırlardı. Tekzip gelirdi gazeteye. Yayınlamak mecburi. Yayınlamazsan para cezası var. tabii. Bazı gazeteler tekzibi yayınlamaktan kaçınırdı. Para Kendileri ödüyorlardı. tabii, Yani biz yalan haber yapmadık gibi evet, göstermek için değil mi? evet. Onun parasını yatırıyorlardı. Şimdi işte bu konu yasaklı madde konusunda maalesef ünlülerle ilgili gerçekler, bazı ünlülerle ilgili gerçekler Ama yayınlanmaya devam ediyor. gerçekten bütün piyasa uyuşukmuş ya Bilal abicim. Sorma, sorma, sorma. Ve bugünün bir başka gelişmesi Mehmet Ali Erbil boşandı. Mehmet Ali Erbil 7 aylık eşinden Gülseren Ceylan'dan Beykoz'da 1. Aile Mahkemesi'nde bugün boşandı. Yani bir ara araları bozuktu, barışmışlardı, bir daha bozuldu, bir daha barıştılar ama yakın Yani yakın zamanda bir kavga gürültü duymamıştık. Aniden bir yok oluyordu Bilal abicim, onlar sürekli kavga ediyorlarmış. Ben duyuyorum.
Sürekli kavga ediyorlarmış diyorsun. Zaten sevgiliyken de öyle. Sürekli ayrılırlardı. Doğru, o zaman Yani sürekli evet. kavga hiç bitmiyor. Onlar aslında yanlış bir evlilik oldu. Yani anlaşamıyorlardı. O zaman da kaç kere ayrıldılar. İşte yine de Mehmet Ali Erbil evlendi. İlk evlendiğini burada biz de konuşmuştuk, yorum yapmıştık ya Bilal abicim. Evet, Bir evet, yılı bulmaz demiştik, hatırlıyor musun? çok doğru. Çok doğru. Bodrum'daydım ben o zaman. Bodrum'dan canlı yayın yapmıştım. Evet, Seninle. Bu konuyu o gün evlendikleri gün konuşmuştuk hatta. konuşmuştuk. Serdar Ortaç nikah şahidiydi fakat uyanıp da gidememişti değil mi? Gidememişti. Ya Yani artık kız yaşlandı tabii. Mehmet Ali Erbil daha genç kızlara dönecek. Serdar Ortaç'a sorsan ben biliyordum zaten boşanacaktığını. Abi niye gideyim şahit olayım boşu boşuna abi Tabii. Şimdi öyle diyebilir. der. Der. %100 der. Yani onların dostluklarına, arkadaşlıklarına da çok güven olmaz. Eee, yani, Gülseren Ceylan da bir de bugün bir açıklama yapıyor avukatı vasıtasıyla. Aramızda diyor hiçbir kavga, gürültü bir şey olmadı. Dostça, arkadaşça ayrıldık lütfen diyor. Yalan yanlış şeyler yazılmasın medyada, basında diyor filan. Bir de böyle kadın da hani artık üstten Mehmet Ali Erbil'in, boşandığı 6. boşandığı karısı olmanın verdiği bir şeyle herhalde böyle medyaya işini öğretmeye kalkıyor neredeyse. Senin dediğin Zaten gibi. çok seviyor. Bir şeyler yapmak istiyor ve bırakmayacaktır bu işin peşini. Sürekli ekranda göz önünde olmaya çalışacaktır o kız. Ben biliyorum çünkü. Ama ben sebebi öğrenirim neden boşandıklarını Bilal abicim kısa sürede. Öğrenirsin, doğru söylüyorsun. Ve kolay kolay da Gülseren Ceylan hemen de Mehmet Ali Erbil'in özgürlüğünü eline vermezdi ya. Niye hemen Yok, boşandı mutlaka bir şeyler almıştır. değil mi? Zaten anlaşmalı evlilik yapılmıştı diye Anlaşma biliyorum. anlaşmalı. Yani Ama mutlaka bir şey yani ona bir şeyler yapmıştır yani diye düşünüyorum. ne büyük hata ya. Yani bunu nasıl yapar Mehmet Ali Erbil yaşına gelmiş. Bu kadar tecrübeli, bu kadar kadın tanımış. Başından bu kadar evlilik geçmiş. Yani bu evliliği nasıl yapar değil mi? Göz göre Tabii göre. kızından küçüktü değil mi? Kızından küçük. Evet. Yani finalin böyle olacağını bilmemesine imkan yok değil mi? Tabii tabii. Zaten rahatsızlıkları var. Ee, yani işte Mehmet Ali Erbil'in de bu yönü meşhur Bilal abicim. Kendisi kadar bu yönünde bütün Türkiye biliyor. Bütün Türkiye biliyor. Ya İrem Derici akşam saatlerinde e, diyor ki yani elinize muazzam bir pırlanta geçiyor diyor. Erkeklere söylüyor bunu. Yetenekli, eğlenceli, kendisini kastediyor. Uyumlu, güzel, seksi, kariyeri yerinde, özgür, vizyonlu, ailesi ışıl ışıl, çok aşık, sadakatli, nasıl bir yetenektir o pırlantanın anasını ağlatmak. Ağzının içine bakarken o zavallı senin ağzının içine bakarken diyor erkeğine şok değil tabii ki yeni bir tecrübe de değil ama üf ben kendim gibi birini bulsam onu kaybetme korkumdan uyuyamazdım diyor. Bu da Demet Akalın'ın başka türlüsü. Yazık onun sevgilisine. Akıl fikir diliyorum. İrem kendini çaktırmasa da çok sever. İrem kendine döndü. İrem 2026'nın içinden geçecek. Bekleyin diyor. Adamı şutlamış. Nişanlanmışlardı. Pasta kesmişlerdi. Daha 3-4 gün pasta duruyordur buzdolabında yarısı pastanın. Ne çabuk ya. Ne çabuk. İşte maalesef ki böyle hani kariyeri, şöhreti, güzelliği olan kadınlar daha şanssız oluyor. Onu İrem bilmiyor mu? Gönül Yazar 7 kere, 6 kere evlendi pardon. 6 kere evliliğinde de birinci yılına gelemeden, birinci yıl dönümü kutlayamadan ayrıldı. Yani o güzellikle, o kariyerle, asolistlik yılları, güzelliği ayrı, ses güzelliği. İrem Derici'nin nişanlısıyla biraz da bu şekilde medyada
Biraz da Pierre'i seviyorlar Bilal abicim. Söyleyeyim ben bunu size. Pierre değil mi? Duyuyorum ben. Birkaç gün sonra barışırlarsa şaşırmayın. Nasıl Mehmet Ali Erbil Bravo. ayrılırlarsa şaşırmayın dedim. Bunlara Bravo. da barışırlarsa hiç şaşırmayın. Bravo. Çok doğru. Anlaşmalı şeyler oluyor biraz bu şekilde. Ya Çok doğru. sadece gündeme gelirim. Biraz da işte gezerken görünmem, evlenmiş olurum deyip evlenen ünlüler tanıyorum ben Bilal abicim. Gündeme gelmek Evlenince gündeme gelirim diyor yani düşün. ya gündeme gelmek için doğru söylüyorsun. Evlenince gündeme. Ben sanatçı da olduğum için piyasada biz sohbet eskiden magazin yazmıyordum. Sadece kültür sanat yazıyordum 13 sene önce de. O zaman benle herkes her şeyini paylaşıyordu. Şimdi paylaşmıyorlar tabii pek benimle. Kolay kolay. Paylaşmazlar çünkü haberlerin önemli bir kısmı senden çıkıyor artık. Magazin Ama muhabiri paylaşan da var. Benim de hiç yazmadığım, söylemediğim çok değerli az solistler olsun, pop starlar olsun. Benle dertleşirler ama hiç yazmadım mesela bugüne kadar Bilal abicim. Öyle de bildiğim, yazmadığım şeyler de var. Evet biliyorum. Bazılarını hakikaten şey yapıyorsun yani yazmıyorsun. Tabii o da senin insanlara olan saygından, verdiğin değerden. Her şeyde yazılmaz. Her şeyde Tabii. benim bir sözüm var. Gazeteci asıl yazmadıklarıyla gazetecidir. Yani burada etik Ne kadar güzelmiş. Nasıl Bilal abicim bir daha söyler misin? gazeteci asıl yazmadıklarıyla gazetecidir. Yani Tabii. etik anlamda bazı Değil mi? kurallara, değerlere bağlı olması çok önemli. Vicdanlı olması gazetecinin çok önemli. İnsani duygulara sahip olması çok önemli gazetecinin. Her şey haber değildir. Tabii. Bazı şeyler haberden Bu önce. masa başı gazeteciliği dedikleri eskiden masa başında sosyal medya olmadığı için daktiloyla falan yazılır. Bilal abicim. Evet, Masa başı haberi derler ya böyle hiçbir şey olmadan haber yaratanlar bile varmış. tabii, Sırf tabii. haber olsun diye değil mi? Oturup yazarmış. Hiçbir şey yok gibi. İşte ünlü isimlere de yararmış o. Evet, Bazı evet. kişiler yalanlarmış, ses çıkarmazmış, mahkemeye vermezmiş. Şimdi hemen mahkemeye veriyorlar. Mahkeme de çok moda oldu sonradan. Doğru söylüyorsun. Mahkemeye veriyorlar. Evet. Evet. Eskiler daha toleranslıydı. Siyasette bile öyle değil mi? Siyasetçiler bile taklitleri olsun her türlü şeyi kaldırırlar, espriler yaparlardı. Bir araya gelirlerdi değil mi? Aynen. Eskiler daha bir toleranslıymış. Aynen. Tabii. Tabii. Şimdi günümüzde de toleranslı olanlar, anlayışlı olanlar var. 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 Mesela Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çok çok etik değerlere taşmazsa, dokunmazsa muhatabı çok belden aşağı konulara değinmezse, çirkinlik yapmazsa hiçbir gazeteciyi dava etmiyorlar biliyor musun? Çok dikkat ediyorum. Evet, Yalan haber evet. yazanlara nasihat ediyorlar, düzeltme yayınlıyorlar. Kendileri sosyal medyasında zaten düzelttin mi milyonlarca insan, 10 milyonlarca insan görüyor. Her birinin. Gazeteden bile çok. Evet. Tabii, gazete dediğin ne ki? Gazetelerin tabii, öyle maalesef yani, gazetelerin küçüklüğü anlamında maalesef diyorum. Mesela Burak Özçivit, eee, Eyüp'te 30 tane daire aldığı haberiyle ilgili "Ya, nereden çıkarıyorsunuz?" diye bugün bir düzeltme yayınladı. "Nereden çıkarıyorsunuz bunu? Yapmayın böyle şeyler." Nasıl da kibarca yazıyor, değil mi? "Yapmayın böyle şeyler Tabii arkadaşlar. Yanlış anlaşılmalara neden oluyorsunuz." filan diye. Ya ne medeniyet oluyor. başka bir şey ya. Hakikaten değil mi? Tabii Bilal abicim özellikle yılbaşında falan o ücretleri abartırlar ya böyle Evet. yazarlar. Bir senede benim ücretimi çok abartılı yazmışlardı. Hemen maliyeciler peşine takılıyor mesela. Ya, ya o İki yeri arkamdan iki sahnem vardı bir de. evet, Beylikdüzü'ndeki o Ramada'da ondan sonra da e, oradan da Çerkezköy'de bir otele gitmiştim. Seneler oldu tabii. Arkama takılıyorlardı. Arabayla oradan oraya geldiler. Yani benle birlikte. İşte böyle şeylere sebebiyet oluyor.
Maliyeciler mi Mesela arkana takıldı? Maliyeciler mi arkana takıldı? tabii arabayla beni takip ediyorlardı. Elden para alacak mısın diye. Çünkü zaten Tabii, bankayı izliyorlar zaten, inceliyorlar tabii, banka hesaplarını. tabii. Gelip orada soracaklar, elden para verdiniz mi? Bir şey. Zaten hep gelirler yılbaşında kulise de ama e, tabii bizim şeylerle konuşurlar falan ama yine de hani o abartılı şeylerde başka türlü sorunlara neden oluyor gerçekten. Mesela Afra'nın evinden bahsettik mesela. Biz bahsettik ama oraya gidin demedik. Oraya gittiler mesela. Hırsız girdi evine mesela. Yani çok aşırı böyle servetten falan bahsedince, miraslarından bahsedince sorunlar yaşanıyor. E, Yani çok çok sıkıntılı insanlar var maalesef. Ekonomik durumdan dolayı da Bilal abicim. Çok doğru. Benim Instagram adresime, WhatsApp'larımıza falan her gün buzdolabının resmini çekip atanlar var. Ne Var olur değil mi? benden istiyorlar. Hatta benim Bülent Hanım'la da görüştüğümü bildikleri için Bülent Hanım'dan bile benim vasıtamla bile istiyorlar. Bülent Hanım zaten iyilik yapıyor. Çok insana yardım ediyor zaten. Yapıyor tabii her Yapıyor zaman. Tabii. her zaman. Zor ama tabii yani ünlülerden özellikle çok yardım umuyorlar, bekliyorlar. Zor tabii. Zor, ne yapacaksın? Ama tabii o kadar çok olunca da hangi birine yardım edecek birisi değil mi? Bir ünlü isim de herkese de yapamaz Bilal abicim. İnşallah ekonomide düzelir. Türkiye daha böyle bir rahat döneme girer. İnşallah. İnşallah. Burak Özçivit'ten bahsetmişken Burak Özçivit'in bugün YouTube'da yayınlanan bir röportaj var. Evet. Rusya'da bir YouTuber'la konuşmuş kendisi. Orada 20 yıldır saçlarımı kendim keserim diyor. E, Ya Ne kadar ilginç değil mi? ilginç. Ama bazıları yetenekli oluyor. Bilal abicim bazı insanlar. Güzel sanatlar mezunu Burak Özçivit biliyorsunuz. Evet, Belki güzel de sanatlar. onu orada fotoğraf şeyi ne bileyim yani bir yeteneği var demek ki. Ki kesiyor. Herkes kesemez yani. O da bir yetenek bence. Tabii tabii. Bazılarının eli daha iyi olur. Daha iyi keser. Evet, saçına şöyle bir alıcı gözüyle baktım, yani o ben kesiyorum dediği videosunu iyice bir inceledim, saçlarını filan. Hakikaten kat kat ne güzel kesilmiş o yanlar filan. Yani gerçekten Demek ki estetik bakış açısı var onun biliyorsunuz. Böyle kamerada sadece kamerada değil aynada da iyi demek ki. tabii Bakışı. ki. O Evet. yani oyunculuğu bırakıp yönetmenliğe de geçebilir ileride. Çünkü o göz var demek ki onda, o yetenek o var, o kadraj, ondan sonra Acaba hangi model makas kullanıyor? berber makası olduğu %100 yani. Ama şey Evet. bilemem yani ne Altın makas Burak diyeyim ben ona artık yazı altın yazarken. evet, evet. 20 yıl Evet ama başarılı Burak Özçivit de çok başarılı. Onlar da e, böyle biraz önce söylediğin gibi Bilal abicim düzeltiyorlar, mahkemeye vermiyorlar. Fakat kendi aralarında bazı kıskançlıkları oluyor. Fahriye Evcen'in biraz Burak Özçivit'i karşı baskıları var. Bak şimdi ben dedikoduyu hiç sevmem. Hadi anlat biraz. Ne oldu, en son ne duydun? En son ne? Yani en son duyduğumu da zaten sizde söylemiştim Bilal Özcan TV'de. Doğru, Yurt ben de dışında söyledim. kameralı görüntüler var. Var, Görüntüyle onu takip ettiğini falan. var. Bilal abicim bayağı böyle bir baskılı yani. Eve gidemeyen ünlü isimler var. Yani bayan olarak kimse giremiyor. Ama haksız mı Allah aşkına ya? Bazı kadınlar var. Haklı tabii. O kadar tehlikeli Çok var ki. doğru. O kadar tehlikeli ki. Bak şimdi Pelin Karahan kocasından boşanıyor. En son avukatından dün açıklama geldi. Lütfen rica ediyoruz diyor. Çocukları, iki çocuğu düşünerek diyor. Yaptığınız, yazdığınız haberlere dikkat edin. Dilinize dikkat edin diyor. Fakat şu gerçekte nasıl konuşulmaz? Bunu ilk defa ben söyledim. Sabah gazetesi herhalde benden duydu, aldı bunu. Bugün yayınlamış. Ee, Geçtiğimiz yıllarda bir şey anlatmıştı Pelin Karahan. Demişti ki bazı kadınlar kocama çıplak fotoğraflarını yolluyorlar.
Yani düşünsene bak, kadının yuvası yıkılıyor bugün. Demek ki neler yaptılar ki? Bir keresinde de mesajlaş, kadından gelen, yan masadaki kadından gelen bir restoranda mesajları yakalıyor. Kocası diyor ki Pelin Karahan'a, çocuklarıyla beraber yemekteler. Kadın da iki erkekle oturuyor orada yan masada. Kocası diyor ki hadi Pelin kalkalım diyor. Oturuyoruz diyor. Hadi kalkalım diyor. Hadi kalkalım, kalkıyoruz diyor. Kaldırıyor adam ailesini. Arabaya biniyorlar. O arabayla uğraşırken kendisi kocasının telefonuna bakıyor gayri ihtiyari. Neden kalktınız? Rahatsız mı ettim sizi? Özür dilerim filan. Bu kadın kim diyor. Bu neye mesaj diyor. Ya diyor, sorma diyor. Yan masadan diyor. Onun için kalktım ben diyor adam. Rahat, Hmm. deli midir nedir? Yani düşünebiliyor musun? Kadınların şeyini, iffetsizliğini. Ne istersiniz ya elin evli çiftinden? Tabii çok çok var Bilal abicim. Sadece erkeklerde değil, kadınlarda da var. Erkekler hani kadınlara karşı böyle sarkıntılık etmiyor. Erkekler, kadınlar da yapıyor. Ünlü isimlerde, jönlerde. Özellikle bu Burak Özçivit, Kıvanç Tatlıtuğ, işte Tolga Ansayışman gibi, Kenan İmirzalıoğlu da öyle, best model. Evet, Onlar çok şeyler çektiler bu konularda Bilal abicim. evet. Ya o yüzden Yani Fahriye ile ilgili söylediğine katılıyorum. Yani Fahriye şimdi Evcen'in de Mert Ramazan Demir çekiyor bu konuda. Zaten başına çok şeyler geldi o konuda yani. Mert Ramazan Demir ne çekiyor? Ne olur anlat. İşte yani çok uzun zamandır kadınların ona olan ilgisi ve böyle gittikleri yerlerdeki işte yakıştırmalar, ne bileyim, magazine de düşüyor, barlarda, tabii o da seviyor gece hayatında. Afra ile işte aralarının zaman zaman bozulmasının sebepleri hep bunlardı. Ya evet, evet. Kadınların Mert'e yaklaşmasıydı Ya sürekli. ya. Bırakın Zaman ya, zaman araları bozuldu kaç kere, yani hep bozuldu. anlattık, konuştuk. Bozuldu ya, bozuldu. Ne fena bu kadınlar ya. Ne fena ya. Bırakın adamı ya. Sevgilisi var ya. Sevgilisi olan adam, Daha ileri de gidiyorlar, aralarını bozmaya çalışıyorlar. Aynı bu dizilerdeki entrikalar gibi. değil mi? Onların hayatı da aslında film. Onların hayatını bir kitap yazan olsa ya, bir roman gibi böyle bir yazan olsa çok okunur. Bakalım, belki yakında yazan olur. Evet, olsun olsun inşallah. Olsun. Hatta dizi film olsun hayatları, sinema filmi olsun hayatları. Evet. Bu konuda değerli izleyenler, bir şey biliyoruz ki böyle konuşuyoruz. Yakında bir sürpriz gelebilir. Diyelim, bunu burada böyle keselim. Peki Mert Ramazan Demir konusuna biraz sonra dönelim de şimdi ben şeyi sormak istiyorum sana. Sezen Aksu ile ilgili olarak bizim Bircan Bali ile sevgili Esra Balemir Evet. TV6'da bir program yapmaya başladılar. Orada Sezen Aksu'nun Bursalı bir veterinerle ilişki yaşadığını iddia ettiler. Sezen Aksu'nun avukatı biraz önce bir açıklama yayınladı. O açıklamayı okumadan evvel senin Sezen Aksu'nun çevresinde bir dostların olduğunu biliyorum. Bu konuda senin düşüncen nedir? Şimdi Bilal abicim, ben bu konuyu çok derin araştırmadım fakat sordum. Bir fotoğraf yayınlanmış geçtiğimiz günlerde, değil mi? Bugün mü, Yok birkaç yok, gün önce mi? fotoğraf değil. Bugünkü fotoğrafın o konuyla ilgisi yok. Fotoğraf yayınlanmadı da bunu bir şey olarak anlattılar. Kendileri duyum olarak ekranda anlattılar. Ha, evet. Esra Ama Pamir. e, işte o kişi, bir fotoğraftan bahsediliyor. O fotoğraftaki kişi değilmiş. Fakat benim tahmin ettiğim şöyle, yani Sezen Aksu'ya yakın bu kaynağım, dertleşecek kadar yakın kaynağım. Yani böyle bir sevgilisinin yok, öyle bir sevgilisi de yok demedi. Demedi ha? Demedi. Evet. O zaman Bursalı veterinere mi karşı Sezen Aksu? Bursalı veteriner sevgilisi mi yok acaba? Adres olarak mı yanlış? Yani sevgili var ama Bilmiyorum, hayatımda hani bir sevgilisi, ben direkt veteriner diye sormadım da, hani veteriner bu, o bahsedilen kişi mi dediğimde
Hayır, yani o fotoğrafla bir fotoğraf düşmüş herhalde. Neredeki fotoğraf Bugün bilmiyorum. Ben bugün görmedim. dün çekilen bir fotoğraf. Cihangir'de Sezen Aksu bir kafede oturuyor. O sırada camdan çekiyorlar. Sonra Sezen Aksu dışarı çıkıyor. Dışarı çıktığı zaman arkasında bir bey var ama o bey Sezen Aksu'nun yaşına yakın bir bey. İşte o kişi değilmiş. Değil, evet. Yani ama o Yani, kişi yani öyle bir söyledi ki bana, hani hayatında biri var ama yani. Ben evet. onu anladım. Sen Sezen Aksu'nun hayatında birisi olduğunu doğrulattım diyorsun. Ona yakın kişiden, Evet. kaynaktan doğrulattım diyorsun. Peki, Sezen Aksu'nun avukatı Gökçe Kılıç Gülsaran, son günlerde müvekkili hakkındaki gerçek dışı aşk haberiyle ilgili açıklamasıdır, girişiyle bir açıklama yolladı. Müvekkilim Sezen Aksu'nun 40 yaşında Bursalı bir veterinerle aşk yaşadığı yolundaki haberler uydurma dedikodulardan ibarettir. Öncelikle doğru haber yapmak gazetecinin sorumluluğudur. Müvekkilin bir taraftan kendisinin mutlu olmasının istenmesi sebebiyle bu tür haberlerin yapıldığını düşünmekle birlikte Pollyanna ya Sezen Aksu Pollyanna vallahi ya. Mutlu olmamı istiyorlar onun için bu haberleri yapıyorlar diyor. Ne kadar iyi niyetli. Ya evet, evet. Bu tür haberlerin yapıldığını düşünmekle birlikte teyit edilmemiş, dediydi düzeyindeki gerçek dışı haberlerin kamuoyunun doğru haber alma hakkının ihlali ve dolayısıyla bir haksızlık olduğu kanaati. Ya nasıl ince düşünceli, kamuoyunu da düşünüyor. Kendisi kendisi haber yapılacak ve ülke gündemini oluşturacak çok daha önemli konular olduğunu ciddiyetle önemsemektedir. Haberi yapanlara bu haber vesilesiyle insanlara hiç yoktan gülümseme fırsatı verdikleri için Allah da onları güldürsün dileklerini ileterek herke Ne kadar. herkese neşesi bol, ümidi daim gerçek gündemler temenni etmektedir. Merak edenlerin bilgisine Ama saygı ve sevgiyle. Avukat bunu bir aşık Kılıç bir insan yazar. Tam bulamamışlar sevgilisini de. Ne kadar mutlu olduğu belli Bilal abicim ya. Mutluluk, o aşk onu değiştirmiş, böyle değiştirmiş. Hiç böyle de bir açıklama duymadık bugüne Ya kadar ben de Sezen ilk defa Aksu'dan. okuyorum, duyuyorum. İlk defa Sezen ya. Harikasın Sezen Aksu ya. Vallahi harikasın ya. Bu Ben bir araştırayım şimdi. Ben birazcık bu kaynağımın üstüne bir gideyim de öğreneyim de Bilal Özcan TV'de haftaya söyleyeyim size. Kimmiş vallahi sevgilisi? çok güzel olur. Yani ben hiç şimdiye kadar böyle bir tekzip duymadım, görmedim, okumadım. Vallahi helal Çok olsun. güzel. Ne kadar güzel, Ama ne kadar veterinere de aşık güzel. olabilir. Çünkü hayvanları çok seviyor ya, Evet. Bilal abicim. Sürekli veterinerlerle görüşüyor onlar için. Ne olur ne olmaz, bir anda hani bir elektrik olur, bir şey olur. Ben belki doğrudur diye düşünüyordum yani. Sorana bilmiyordum yani şimdi bu açıklamaya kadar. Ama bir sevgilisinin olduğunu hissettim yani, yakınından. Fakat o işte fotoğraftaki kişi değilmiş. O değil dedi. Yani o değil demek ne demek? Başka biri var demek ki. Ya, Sezen Aksu'nun olsun tabii, kimsenin gözü kalmaz. Sezen Tabii. Aksu'ya yakışır, Sezen Aksu'nun hakkıdır. Bu kadar çok aşk acısı çeken, bu kadar çok sevgilisini, toprağa veren, yani bir kadın Ya evet. keşke, mutlu olsa, keşke aşktan yana şans ona gülse. Sezen Aksu'ya kimse Şarkılarıyla gözü ne aşklar yaşandı, ne Ya, aşklar, ne ayrılıklar o ya, besteleriyle, değil mi? ya, Kendi de aşk yaşadı ki o bestelere imza attı. tabii, Ee, tabii. Yoksa başka türlü yazılmaz. Yazılmaz, başka türlü yazılmaz. Doğru söylüyorsun. Söyleye söyleye sonunda Delikanlım dizisinin çekimlerini başlattın Onur Akay. Tarih ne? Ya evet. Ben Nedir? 23 Şubat pazartesi günü başlayacağını bana söylediler. Çok sağlam kaynaklar. Evet, Hani çalışmalar biterse bitmezse diye. Pazartesi başlayamamışlar da işte dün artık bitirmişler, başlamışlar. evet, başladı. Sete Hatta çıktı. evet, hatta hayranları setin kurulduğu sokağa gittiler. Mert Ramazan Demir'i görebilir miyiz diye. Bir de baktılar ki sokaklar her iki uçtan da sokak kesilmiş, kapatılmış trafiğe.
Sadece mahalleli yürüyerek evine girip çıkabiliyor. Artık nasıl bir set ortamıysa bilmiyoruz tabii daha hiçbir şey. Tabii. Eee, ama Ruslar şimdiden, Rus hayranlar setin etrafını sarmışlar. Her gün saatlerce bekliyorlarmış. Reyting rekorları kıracak Ben işte ya Bilal abicim şimdiden belli. Nasıl en son Netflix'e gelen filmi Disney'e mi gelmişti? Netflix'ti sanırım. evet Netflix. Ben ikisini de izlediğim için karıştırıyorum bazen. Evet, Nasıl günlerce kaldı birinci sırada. değil mi? E, Hem dünyada yani her yerde. Dünyada 175 Dünya ülkede. Evet. genelinde çok büyük etki yarattı. İşte e, onun için böyle büyük bir reytingi var. Afra Saraçoğlu'nun da reytingleri çok güzel başladı. Senaryoyu inşallah sorun yaratmazlar. Biraz daha başka şeyler de gerektiriyor senaryoda ki düşüş ondan kaynaklanıyor. Bu Hımm. akşam şimdi başladı. Tek şu anda daha değil mi? Biraz sonra yeni bölüm girecek. Yok bugün çarşamba Bugün pardon ya. çarşamba. Dün Ben dün yayınlandı. yoldaydım ya Bilal abicim Yolda izleyemedim. evet. Sanki bugün gibi bana geldi birdenbire. Şimdi ben onun tekrarını izleyeceğim. Evet. E, Bilal abicim ben bunu söyledim bir de şöyle işte Salı günü bayramdan sonraki ilk Salı e, çakışma olabilir. Kanal yani abi dizisinin karşısına koymak istemiş delikanlıyım. Evet, Kanal yönetimi yapımcı istememiş. kanal istemiş ha. Kanal istemiş. Yani yapımcı da kanala bir şey mi diyemiyor ama acaba? Hani ben o gün yayınlatmak istemiyorum. Belki diyemiyor. Kanalla anlaşma yapılıyor. Kanal istediği güne koyma hakkı var belki de. Tabii, Ben tabii. o anlaşmanın Karışamaz. derinlemesini bilmiyorum. Karışamaz. Tarihi de bende Karışamaz. Yayın vardı. yönetmenine karışamaz. Tavsiyede bulunabilir sadece. 24 Mart 2026 Salı günü ekranlara gelecek. Benim öğrendiğim bilgi. Daha ileri vakitte geleceğini söylüyordu. Böyle dizi haberleri veren bir Evet. Sayfalar var. gazetecimiz var biliyorsunuz. Evet, sayfalar var, bazı sayfalar. Evet. Sayfalar var ama ben bunu yazınca şimdi baktım ki bugün hemen işte bayramdan sonra girecek diye duyurmuşlar. Ee, 24 Mart Salı günü. Bayramda Demiştim ben. Ben evet, hepsinden önce bunu söylemiştim. Fakat şöyle bir şey öğrendim. Benim bu yazım etki etmiş. Ben demiştim yani rakip yapmak iyi bir şey değil. Hani ikisinin de milyonlarca ve aynı kişiler tarafından takipçileri var. İkisini de izlemek isteyen insanlar var. İki kanalında iki kanal için de kötü olur. Yani başka bir yapımla onları reyting çarpıştırması yapmaları daha kanala kazanç getirir diye yazmıştım. Tekrar masaya oturuyorlarmış. Yani dizi çarşamba günü olma ihtimali yüksekmiş. öyle Kesinleşmemiş ama e, ya pazartesi ya çarşamba. Çarşambaya daha sıcak bakıyorlarmış. Pazartesi başka bir dizi var mıydı? Vardı. Sanırım var pazartesi günü. var. Uzak şehir var. Evet, Pazartesi uzak şehir var. Yani dizilerin Çarşambaya bakıyorlarmış diye duydum. evet. Eskiden kanallarda 2 tane iyi dizi olurdu her gece. Hatırlıyor musun? Bir ara nasıl bir yoğunluk vardı, Tabii. nasıl bir bolluk vardı. Gece, prime time'da evet, Onda biterdi 22'de değil mi Bilal abi ilk dizi? sonra öbürü başlardı. Eee, Ya 12'ye kadar prime time'da. evet, evet. Prime time'da böyle olurdu eskiden. Ben de hatırlıyorum. Şimdi bir tane diziyi tutturamıyorlar doğru dürüst. Her Neden sosyal her medya bu platformlar çıktı, reklamlar, bütçeler dağıldı. Herkes başka yerlere reklam veriyor, kanallar para kazanamıyor, yapımlar tutmayınca, izlenmeyince de bütçe alamıyor reklam bütçesi ve de mecburen azalttılar yapımları, yarışmalara falan döndüler Bilal abicim. evet, senaryolar da iyi değil, benzer senaryolar. O Şiddet da çok var. fazla, şiddet çok fazla. Her dizide Çok. şiddet, silah, kavga, dövüş. O şiddetin içinde, abi dizisine, yakınlaşma yazmaya çalışıyorlar. Nasıl abes duruyor. Afra Saraçoğlu'yla Kenan İmirzalıoğlu hiç yakışmıyorlar o anlamda birbirlerine. Böyle sen diye hitap
Yani birisine ışık vermişsin, o da senden ışığı almış, sevgili olma anlamında. Karşılıklı olarak birbirinize bir şey vermişsiniz, ışık vermişsiniz, birbirinizden böyle bir elektrik almışsınız ama araya aranızdaki gerginlikler, ailevi gerginlikler, işte olaylar filan girmiş ve birbirinize yaklaşmayacaksınız, yaklaşmıyorsunuz ama birbirinize samimi bir şekilde sitem etmeye de kendinizi haklı görüyorsunuz. Sanki ilişki yaşamışsınız, bitmişsiniz de ona hesap soruyormuş gibi de yakınsınız birbirinize. Çok doğru. Doğan'la Çağrı için söylüyorum. O kadar O kötü kadar değil güzel ki. bir tespit ki Bilal Evet. abicim, harika bir tespitte bulundun. Sağ ol. O kadar kötü bir bakış açısı, o kadar kötü Tabii. bir senaryo ki yani yapamazsınız, beceremezsiniz, beceremiyorsunuz. Siz becermeye çalışsanız da Kenan İmirzalıoğlu'nun o çok büyük görüntüsü fiziki olarak, yüz olarak çok yaşının gösteren görüntüsü buna müsaade etmiyor. İnat etmeyin. Etmiyor. İnat etmeyin. İnat ederseniz Mert Ramazan Demir'in dizisi başladığı zaman 2,5-3 reytinglere, aha buraya yazıyorum. 2,5-3 reytinglere düşersiniz. Çünkü orada yaşı yaşına uygun Melis Sezen'le Mert Ramazan Demir'in gerçeğe yakın aşkını göreceksiniz. Bir de öpüşme sahnesi de çokmuş Mert'te Bilal abicim. Tabii bu olur, Ben yakışır. öğrendim. Yaşlar uygun. Çünkü seyirci gerçek ilişkiyi, gerçek aşkı, gerçek hayatta Evet. yani ilişkiyi orada görecek. Dolayısıyla Kenan İmirzalıoğlu'nun dizisinden uzaklaşacaklar. Afra'yı da harcıyorsunuz. Yani bunu söylemek istedim. Doğru, çok doğru bir tespit. Çok Sevgili. başında da sürekli de yazdık, söyledik. Çok söyledim. Sosyal medyada Afram fanları büyük tepkiler gösterdi. Bu yaş durumuna. Ekran kimyası çok, işte kimyası çok tuttu falan deseler de öyle çok fazla da Yok, tutmadı yani. yok. Afra'nın şöhreti ve Afra'yı sevenler sayesinde reyting Aynen öyle alıyor. kardeşim. Aynen öyle. Aynen öyle. Afra Saraçoğlu'nun reytingidir. Bu Kenan İmirzalıoğlu'nun reytingi şu mevcut 6-7 reytingin 5'te biri filandır Kenan İmirzalıoğlu'nun. Kusura bakma Kenan. 7 sene çok çok uzun bir süre. 7 sene senin o Şimdi genç tabii, parlak yüzünü almış götürmüş Kenan. Kusura bakma, doğruya doğru. Ben bundan 10 sene evvelki, 20 sene önceki Bilal Özcan'ın yüzüne mi sahibiyim? Niye kendimi tabii. kandırayım? Ben de bak, dün paylaştım Bilal abicim. Evet. Bir şiir yazdım Instagram adresimde yeni. Seneler önceki afiş, billboardlara çıkan, konserlerde billboardlara koyarlardı bize eskiden Tabii. gittiğimiz şehirlere. Hala da koyarlar. En çok Mersin koyar, çok sever. O billboard olmuştu çok şehirde. Afiş olmuştu. O fotoğrafı koydum. Ne kadar değişeyim yani. Bir bakıyorum dünden beri kendime. Canım, Değişiyor insan yani. öyle Ben ne hayat, yaşıt Kenan İmirzalıoğlu? Benden biraz büyük. Ben 49, o 51 sanırım. hayat böyle hepimiz için, herkes için. Kenan, bu söylediklerimizden alınmasın. Gerçek bu. Sen gerçeği kabul Tabii. etmez de kavga dövüş sahneleriyle zorlamaya devam edersen kusura bakma. Gelir Olmaz. aynı gün olursa yandı. Aynı gün Yandı tabii. olursa yandı. Abi dizisi İşte yandı. kanal inşallah onu başka bir güne alır ama benim öğrendiğim bilgi çok sağlam kaynaklardan, hatta benim dediğime döndü diğerleri de. Daha sonra başlayacaktı. İşte yazdıkları yazılar var. Bazı kişiler dizi haberleri veriyor, gazeteciler. Baktım bugün benim dediklerimi yazmaya başlamışlar Bilal abicim. Bir de şöyle, e, şu yönden de bakarsak, Afram yönünden, aşk yönünden, onlar aşk yaşadığından bu yana Mert Ramazan Demir'in böyle çok öpüşmeli aşk yaşadığı bir dizisi ilk defa olacak. Ah 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 ah. Şimdi aynı Hiç gün olursa olmadı. Bakalım ne olacak Bilal abicim. aynı gün olursa hadi biraz da uçalım biraz da. Aynı gün olursa bir bakıyorsun abinin reytingleri düşerse bir bakıyorsun Afra Saraçoğlu Mert Ramazan Demir'in dizisinin içinde gözüküyor. Bir karakter olmuş. Orada kafasını çıkarıyor Ya da gözüküyor. Hiç belli olmaz bu işler. Hiç belli olmaz bu işler. Sonra kendi dizisine de dönüyor ama
Mert Ramazan Demir'in dizisine de E, geçiyor. Böyle bir dizi var Biz mı? de seninle ikimiz gideriz. Delikanlıyı alırız. Delikanlı. Çağla'yı istemeye gideriz o şeyinden. Var ya bir tane abisi rolünde. Evet, evet. Evet. Eskiden babasıydı. Yalı Çapkın'ın da babasıydı değil mi? Doğru, babası. Yapucu derdi ya böyle. Evet, evet, evet. Şimdi Canım benim. abisi. Evet. Aynen öyle. Ama Bilal abicim aşkları güzel. Bu hafta sonu birliktelerdi. Ne- İşte set başlıyor. Setten önce biraz daha fazla vakit geçirmişler. Arnavutköy'de Afra Saraçoğlu görüntüleniyor ya, görüntülendikten sonra soluğu Mert'in yanında almış. Ne güzel, ne güzel. Fırsat buldukça Yani görüşüyorlar tabii. evet, şimdi daha da zor görüşecekler. Setler gecelere kadar. Tabii. İkisinin ayrı yerlerde setleri. Muhak- Ee, Diziler de aynı gün olursa birlikte dizi izliyorlardı. Mesela Afran dizisini. Şimdi dizileri de izleyemezler birlikte. Ayrı ayrı. Bölümleri oyuncular mutlaka izliyorlar kendilerine. Hem kendilerine katkısı oluyor kendisini izlemesi. Hem de merak ediyorlar. Montajlı halini ilk defa orada görüyorlar. Tabii. Bölüm bölüm çektikleri için dizinin her bir şeyini, komple o bölümünü anlayamıyorlar. Ancak izleyince anlıyorlar Bilal abicim. Doğru söylüyorsun tabii, muhakkak. Tabii. Muhakkak. Muhakkak. Yani ilişkilerinin güzel bir şekilde devam etmesi çok iyi haber tabii. Allah onlara bol kuvvet versin. İşlerinde daha da başarılı olsunlar inşallah. Özel hayatlarında artık akılları başlarına gelmiştir. Bundan sonra hiç ayrılmasınlar bir daha ve en kısa zamanda da onları yan yana görelim artık ya. Bir Ebru Gündeş fanı yazmış herhalde Bilal abicim. Sana soru soruyor. Bilal abi Ebru Gündeş Asala fanını, düetini pardon, Evet. nasıl buldunuz diyor. Bana da bir soru sormuş. Duygu Hanım'la görüşmüyordunuz demiş ama hangi Duygu? Duygu Nebioğlu'yu söylüyor herhalde. Onu söylüyor, evet. Öyle bir şey. Ama ben öyle görüşmüyoruz diye bir şey yoktu. Hiç öyle bir şey olmadı. Görüşüyoruz. Her zaman Evet, görüşüyorduk yani. evet. Ee, Sadece ben hani bir şey yapmıştık, böyle karşı karşıya geldiğimizde e, tartışmıştık. Öyle tartışma da değil de işte hani ben anlattım, o anlattı falan. Ee, Öyle. Çok da güzel olmuş o düet Ebru Gündeş'le. Ben beğenmiştim. Ben de çok beğendim. Çok beğendim. Çok Evet. güzeldi. Çok güzeldi. Ebru Gündeş'te de o gırtlaklar var. Tabii Tabii, diğerinde Arap gırtlağı ama Ebru'da da yakınlık var yani. var var. Güzel okuyor. Tabii tabii. Evet. Ebru da çok mükemmel okuyor. Doğru söylüyor. Ama yani Afra'yla Mert'in dizilerinde inşallah ayrı ayrı olur da Afran fanları da rahat rahat izlerler ayrı günlerde. Bak, Fakat aşklarıyla ilgili hiç korkmasınlar. E, Daha yakalayamadı magazin muhabirleri ama bence elinde sonunda bir şey olacak yani. Mutlaka olur diye düşünüyorum ben. Peşindeler. Ben de bazen bazı muhabirlerle konuşuyorum bu konuları. Peşindeler yani. Onların da fark ettiği böyle bir kokusunu alıyorlarmış. Bir şeyler olduğunu fark ediyorlarmış. güzel, güzel, güzel. Ay, Evet. Allah onlara da kolaylık versin magazin muhabiri arkadaşlarımıza. İnşallah onlarla Tabii birlikte biz görüşürüz. buradan söylüyoruz Bilal abicim. Onlar saatlerce sahada bekliyor. Onları bekliyorlar değil mi? Tabii. Ee, Yani onun için çok doğru yönlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Ben onun için çok dikkat etmeye çalışıyorum. Sağlam kaynak yoksa hiç yazmıyorum. İyi yapıyorsun. İyi Yani yapıyorsun. şimdi mesela oralara gidiyorlar, ne bileyim, soru sormak istiyorlar falan. Onun için onları da düşünmek lazım tabii ki. Ee, Afran fanlarına da e, böyle haberler vermiş olayım. Yani Afram aşkına son gaz devam ediyor. Böyle Canım Onurcuğum. E, bakalım neler olacak, hepsini göreceğiz. Ama bu öpüşme sahneleri falan ikisinin aşkında bir sorun yaratacağını ben düşünmüyorum. Kıskanacaklarını, birbirlerini profesyonel düşünecekler diye ümit ediyorum yani. Sana çok sayıda teşekkür geliyor. Sana çok sayıda ağzına sağlık diyen takipçimiz var.
Lidya Fransa'dan, o da teşekkür ediyor. Ben Evet, de hepsine sevgilerimi gönderiyorum. İnşallah haftaya çarşambada yeni bilgilerle huzurlarınızda oluruz. inşallah. Demin Caner buradaydı. Benim de o biraz önce söylediğim fotoğrafıma 50.000 evlenme teklifi gelmişti Bilal Değil abicim. mi? Çok Vallahi beni Kıvanç Tatlıtuğ'yla kardeş sanmışlar. İşte orada da Arap ülkeleri o zaman gümüş patladığında işte o fotoğraf o. Sana bir kere anlatmıştım canlı yayında. E, Benim şarkılarımı yayınlamışlardı. Bu fotoğrafları kullanmışlardı. İşte afiş olunca da Araplar sarışınları çok severmiş herhalde Arap ülkesi. Mavi gözlü. Bayağı bir şeyler yaşamıştık Arap ülkelerinden. 2008'lerde, 2009'lardaydı sanırım. 2000 o yıllarda herhalde. Evet, evet. Bayağı oldu. Ee, işte Bilal abicim bazen e, senaristlerin bu sorunları nedeniyle de sorunlar yaşanıyor. Yani senarist de acaba yani senarist eksikliği mi var acaba Türkiye'de? O da benim şimdi aklıma geldi. Senaristlerin aslında çok iyi senaristlerimiz var ama yine de yanlış senaristlerle mi çalışıyorlar ki acaba? Ya senaristleri çok baskı altında tutuyorlar yapımcılar. Biliyorsan Öyle kendin, mi? tabii biliyorsan kendin yaz. Senariste çalışma diyesi geliyor insanın. Çok O zaman kötü. çok Tabii, bunu yapan çok var. İşte OGM'nin patronu Yalı Çapkını'nın ikinci sezonunda, üçüncü sezonunda tabii. senarist, Karıştırdı. tabii senarist değiştire değiştire bir hal oldu. Tabii, Senaryoyu tabii, tabii. değiştire değiştire bir hal oldu. Şimdi aynı Dizi mahvoldu gitti. Bir sezon keyifle izledik. tabii sadece bir sezon izleyebildik keyifle. Şimdi aynı yapımcı hem Mert'e hem Afra'ya işte dizi çekiyor. Bakalım Allah onlara yardımcı olsun. Bu arada Caner Tuzcu buradaydı demin. Ayrıldı herhalde. Moderatörüm Caner Tuzcu. Babasıyla ilgili soracaktım. Babası yoğun bakımda Caner'in. Öyle mi? Çok geçmiş olsun. Zatürreden yoğun bakıma alınmış İzmir'de. Çok geçmiş olsun. Babası Evet, acil şifalar dilerim. evet, Banu Kabaş'a da sevgilerimi gönderiyorum. Yazmış bana, çok seviyorum demiş. Çok teşekkür ederim. Banu, Ben evet, bazen pardon, kaçırıyorum e, böyle yazdı mesajları. sana. Akmadı bende. Yazdı sana. İlk baştan gelince yazdı. Geçti ama üzerine Evet, başta geldi. Evet. Banu burada mısın? bazen benim böyle akmadı duruyor, ilerliyor nedense. Demek ki şöyle kaydırmak da lazım. Kaydırınca da takılıyor sonra. E, Evet. Bilal Bey kim boşandı bugün acaba diyor evet, bir kişi de. Mehmet Ali Erbil Mehmet Ali boşandı. Erbil boşandı. Peki. Eşi artık çok yaşlanınca boşandı. Boş. Canım Onur, sevgiler sunuyorum sana. Çok teşekkür ederim. Ben de Bilal abicim haftaya çarşamba inşallah tekrar İnşallah. kısmet olursa bir arada yine magazin yorumlarımızı yaparız. Ben de sana ve tüm takipçilerine, Bilal Özcan TV izleyicilerine bu güzel mesajları için, bize vakit ayırdıkları için çok teşekkür ediyorum. Sevgiler. Sevgilerimle. Değerli dostlar, çok teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Türkiye'den ve dünyanın her yerinden bizi takip eden dostlara çok teşekkürler tekrar tekrar. Görüşmek üzere inşallah yarın.